Suriye sınırından sesleniyorum. Suriye sınırımızdaki Urfa'ya bağlı, Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale'deyim. Gerçekten çok değişik, çok sıcak. Akıllara durgunluk verecek bir sıcak var. Çok değişik bir yer. Akçakale ilçesi Şanlıurfa iline bağlı, Suriye sınırında yer alması nedeniyle stratejik bir konuma sahip. İlçenin ekonomisine baktığımız zaman tarım ve hayvancılığı görüyoruz. Başlıca yetiştirilen ürünler arasında buğday, arpa, pamuk ve nohut yer almakta. Ayrıca Akçakale ilçesi ülkemizde yetişen en kaliteli mercimeği de üretmekte. Akçakale nüfusu 2022 yılı verilerine göre 123.721 kişilik bir nüfusa sahip. Bu nüfusun %51.18'i erkeklerden, %48.82'si ise kadınlardan oluşmakta. İlçenin doğusunda Suriye sınırı yer alıyor. Akçakale tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlıyor. Evet, burası Akçakale, Urfa'ya bağlı. Yaklaşık Urfa'ya kaç kilometre biraz sonra söylerim çünkü çok artık yorgunum. Suriye sınırındayız neredeyse. Akçakale'ye ilk girdiğimde daha farklı bir şehir, daha farklı bir ilçe hayal ederken bambaşka bir ilçeyle karşılaştım. Özellikle ana caddelerin iki yanındaki binalar, iş yerleri veya mesken olarak kullanılan binaların beyaz ve maviye boyanması ilçeye bambaşka bir hava katmış. Bunun nedenini bilmediğim için ilk gördüğümde böyle bir hayretle baktım ama çok da güzel olmuş diye düşündüm. Sonrasında öğrendim, Akçakale yazın oldukça sıcak bir ilçe. Sıcak yerlerde akrep ve zararlı haşerenin çok olduğunu biliyoruz. Maviye boyanmasının sebebi akreplerin meskenlere ve iş yerlerine girmesini engellemek içinmiş. Bu yüzden Akçakale maviye ve beyaza boyanmış. Akçakale işte böyle bir yer. Aslında beklediğimden çok daha cici bir yer. Bir de çok gerçekten çok saygılı bir halkı var. Çok memnun ayrılacağım daha doğrusu. Bu gece buradayız. Gerçekten güzel. Suriye sınırına yakın olduğu için Arap kültürü çok yaygın. Kıyafetler, gelenekler biraz insanı şaşırtsa da acaba başka bir yerde miyim diye düşündürse de ben sevdim. Enerjisi güzel Akçakale'nin. Arran'ı görmek isteyenler bence Akçakale'ye uğramalılar. Esnafıyla tanışmalılar. Ciğer yemeliler. Bugünün tarihi 29 Mayıs 2024. Biraz önce öğrendim. 180 liraya kocaman bir sofra donatıyorlarmış ciğerle ilgili. Kadınların kıyafetleri ve erkeklerin kıyafetleri çok farklı. Farklı bir şehir. Renk olarak mavi ve beyazı seçmişler. Biraz sonra şehrin içinden de görüntü alacağım. Akçakale'nin böyle bir girişi var. Evler mavi beyaz. Sadece evler değil. Yani iş yerleri de böyle turkuaz diyeyim, mavi de demeyeyim. Turkuaz beyaz. İşte burası en önemli meydanı, çarşısı. Zaten çok büyük bir yer değil. Yani en azından benim gördüğüm kadarıyla. Tam ortada da bir saat kulesi var. Yani temiz. İnsanı çok tatlı. Çok saygılılar, çok kibarlar, çok yardımseverler. Burada tanıdığım insanları çok sevdim. Çok güzel karşılandık. Bakın mavi beyaz. Gündüz çok sıcak, inanılmaz sıcak ki daha sıcak oluyormuş.
tane bankası var. Halkbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası. Bunun dışında geleneksel anlamda baktığınız zaman Akçakale sanki bir Arap ilçesi gibi hissediyorsunuz. Yani Arabistan'da bir ilçeyi geziyormuş gibi hissediyorsunuz ki Arap kökenli vatandaşlarımızın çok olduğu bir ilçeymiş. Sonradan öğrendim. Kılık kıyafet bile Arap kültürünü yansıtıyordu. Oldukça değişik geldi bana ama şunu çok net söyleyebilirim. Akçakale'de gerek esnaf gerek kaldığımız, konakladığımız ev sahipleri o kadar kibar, o kadar iyilik yapma konusunda yarışan insanlardı ki işte gezdiğim, gördüğüm birçok yerden çok daha ön planda bir insanlıkla karşılaştım, bir insan profiliyle karşılaştım ve çok memnun oldum. Özellikle esnafının yardımsever olması, dışarıdan gelen yabancılara çok çok iyi davranması beni fazlasıyla etkiledi. Akçakale'ye gitmeden önce şu söylenmişti, işte oraya tayini çıkan memurların, öğretmenlerin, kamu görevlisi olarak Akçakale'de bulunan insanların Akçakale'ye gelirken çok tedirgin ve üzgün geldiklerini ama ayrılırken çok üzüldüklerini, hatta bazılarının orada yerleştiğini söylemişlerdi bana. Akçakale'ye gittiğimde bunun ne kadar gerçek olduğunu gördüm. Akçakale tarihini merak ettim sonra. Hani bulunduğumuz şehirlerin, ilçelerin tarihini doğru okuyabilirsek oradaki yapıyı da doğru okuyabiliriz mantığıyla. Tarihe baktığımız zaman M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzanan bir tarihçeyle karşılaşıyoruz Akçakale ile ilgili. Asur hakimiyeti altında bulunmuş bir dönem. Daha sonra Med ve Perslerin eline geçmiş. Büyük İskender'in Asya seferiyle de Makedonya krallığına katılmış tarihte. İslam dönemine kadar sırayla Seleukoslar, Edessa Krallığı, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında el değiştirmiş. Akçakale 640 yılında Şam ordusunun, 661 yılında Emevilerin eline geçmiş. Abbasi hakimiyetine geçen yöre 1087'de Selçuklular tarafından fethedilmiş. Daha sonra Eyyubilerle Anadolu Selçuklular arasında paylaşılmış ve 1946 yılında ilçe statüsüne kavuşmuş. Anadolu'nun her yerinde gördüğümüz medeniyetler silsilesini aslında Akçakale'de de görüyoruz. Akçakale'nin tarihi ve doğal güzellikleri arasında gezilecek yerler tabii ki var. Bunlardan biri Hazreti İbrahim'in Havran'da Şam'a göçü sırasında konakladığı ve evlilik töreninin yapıldığı Aynel Urus adlı su kaynağı. Halk arasında Halilül Rahman kaynağı ve gölü olarak da bilinmekte ve bir vaha görünümüne sahip. Ayrıca Cudi Deresi boyunca izlenen bir yol ile Cudi Dağı ve Cudi şehri kalıntılarına da ulaşılabiliyor. Yöre halkı Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na indiğine inanmakta ve dağın deniz dalgalarını andıran bir yüzey şekline sahip olduğunu düşünmekte. Cudi şehri kalıntıları arasında taş ocağı, kaya mezarları, hamam ve kule kalıntıları da görülebilir. Ayrıca Cudi Deresi boyunca büyük taş ocakları da bulunmakta ve taşlar Harran ve diğer komşu yapıların inşasında kullanılmış. Peki Akçakale'nin neyi meşhur? Akçakale'nin lezzetleri muhteşem. Yani çok zengin bir mutfağı var. Şanlıurfa'nın en zengin mutfak kültürlerinden birine sahip aslında Akçakale. Lahmacun, etsiz çiğ köfte, Urfa kebabı, patlıcan kebabı yöresel lezzetlerin yanı sıra Akçakale'nin kendine özgü yemekleri de bulunmakta. Yörede sıklıkla tüketilen şabut balığı, yerel balıkçılar tarafından avlanan taptaze bir lezzetmiş. Yani bunu ben sonradan öğrendim. Bir daha gittiğimde mutlaka tadına bakmayı istiyorum ama sizler bilin istedim. Üzlemeli pilav, Akçakale'de sıkça yapılan bir pilav türü ve üzümün tatlılığı ile pirincin lezzetini birleştiriyor. Aslında Arap kültürüne de çok yakın olduğu için Arap mutfağına da yakın. Mesela ciğer kebabı, aya köftesi, ağzı açık gibi yöresel yemeklerse Akçakale'de tüm lezzetiyle sunulmakta. Coğrafi yapısına baktığınız zaman Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesi 385 metre yüksekliğiyle deniz seviyesinden yüksekte yer alıyor bir kere her şeyden önce. Doğuda Ceylanpınar ve Viranşehir, batıda Suruç, kuzeyde Şanlıurfa merkez ve Harran, güneyde ise Suriye ile sınır komşusu.
Harran Ovası üzerinde kurulmuş ilçe. Harran'ı görmeye giden yerli ve yabancı turistlerin Akçakale'ye de mutlaka uğraması gerektiğine artık inanıyorum. Burası Akçakale'nin Saat Kulesi'nde birleşen o 4 ana caddesinden bir tanesi. Önde Arife Hanım, arkada ben. Artık Akçakale'den yavaş yavaş çıkıyoruz. Ama çok değişik gerçekten. Antalya'nın hangi mahallesi hatırlamıyorum ama orada da binalar tek renge boyanmıştı. Yüksek binalardı onlar. Ama orada hiç yakışmamıştı. Buraya başka bir hava vermiş gerçekten. Çok değişik bir havası var, değişik bir enerjisi var. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Şöyle diyeyim, anlatılmaz yaşanır. Medine'nin arka sokakları veya Bodrum'un arka sokaklarını andırır. Evet, aynen. Karşıda hükümet konağı var. Ve dediğim gibi 4 caddeyi birleştiren bir kavşak var. Biraz sonra o kavşağı da göstereceğim. Aslında bakarsanız Akçakale'nin özü o kavşakta birleşiyor. Makamımıza hayran kaldım. Selam olsun. Maşallah. Bir sunumdan çıktık biraz önce. Böylece protokolü de tanımış olduk. Evet, şimdi Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz. İşte Akçakale'nin özü bu kavşakta birleşiyor. 4 ana caddesi burada birleşiyor. Mavi beyaz rengi de bu 4 ana caddede iş yerleri, evler dahil olmak üzere yaptırılmış. Arabayı yolun ortasına park etmiş. Böyle manzaralarla burada çok karşılaşıyorsunuz. Gerçekten Akçakale'yi eleştir deseler trafikle ilgili çok büyük eleştiriler yapabilirim. Trafik kuralları burada hükümsüz gibi. Bilmiyorum şimdi bir günde bu nasıl anlaşılır. Belki de herkes kurallara uyuyor da ben görmüyorum. Onu da bilmiyorum. Ama işte burası da bir caddesi. Gördüğünüz gibi mavi, beyaz. Hala bu caddedeyiz. Yani 4 caddeden bir tanesindeyiz. Ve bir caddesinden de artık Akçakale'yi terk edeceğiz. İşte burası da artık çıkış caddemiz. Karşıda belediye, Akçakale Belediyesi. Buradan artık çıkış yapıyoruz. Harran istikametinden Midyat'a geçeceğiz. Hoşça kal Akçakale. Gerçekten güzeldi.